Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Bir önceki videoda Down sendromu ile ilgili kendi düşüncelerimi ve bildiklerimi paylaşmaya çalışmıştım. Ve o videoda Down sendromu ile ilgili anne karnındayken yapılabilecek tarama testleri, tanı testleri hakkında konuşacağımızı, özellikle ense kalını hakkında bildiklerimi paylaşacağımı ifade etmiştim. Bu videoda bu konuya değinmek istiyorum. Gebelikte yapılan tarama testleri var. Tarama testi ne demek? Tarama testi bir tanı testi değildir. Yani bu tarama testleriyle herhangi bir hastalık için bir tanı koymuyorsunuz. Bu Down sendromu için de geçerli. Başka hastalıklar için de geçerli. Tarama testi dediğinizde bazı şeylere bakılıyor. Bunlar laboratuvar tahlilleri olabilir, ultrasonografik incelemeler olabilir veya radyolojik görüntüleme yöntemleri olabilir. Bununla elde edilen bulgular doğrultusunda taradığımız hastalıkla ilgili olası ihtimaller hesaplanarak, değerlendirilerek tanı testlerine gidiliyor. Yani tarama testleri ile tanı testleri birbirinden farklı şeyler. Down sendromu ile ilgili olarak yapılabilecek tarama testleri iki grupta toplayabiliriz. Bunların bir kısmı biyokimyasal testler, yani annenin kolundan kan alınarak bakılan bazı hormonların seviyelerine göre verilen kararlar. Bir de ultrason ile yapılan incelemede değerlendirilen bebeğe ait bazı özellikler. Ya da bunların her ikisini birden kullanan yöntemler var. Son 5-6 yıldır bambaşka bir yöntem geliştirildi. Fetal DNA testi adı verilen, annenin kolundan kan alınıp bu kandaki DNA, yani kromozomları oluşturan DNA parçacıklarının incelenmesiyle yapılan bir tarama testi. Şu anda günümüzde bilinen en güçlü tarama testi Down sendromu için fetal DNA testidir. Peki dünyada nasıl yaklaşılıyor? Dünyada veya ülkemizde de 3 aylık dönemde ultrason bulguları ve kimya bulgularının birlikte değerlendirildiği ikili test adı verilen, aslında birinci basamak kombine tarama testidir bunun adı. İkili test yapılıyor. Bu testte bebeğin ense kalınlığı ölçülüyor. Baş papa mesafesi ölçülüyor. Annenin yaşını zaten biliyoruz. Ve kan alıp 2 tane hormona bakıyoruz. PAP-A ve beta-HCG hormonlarına. Bunların hepsi laboratuvardaki bir program tarafından birlikte hesaplanarak Down sendromu ve 2 tane daha sendrom için, bunlar trizomi, yani 13. kromozomdan 3 tane olması durumu Patau sendromu ve 18. kromozomdan 3 tane olması durumu Edwards sendromudur. Onlar Down sendromu kadar bizim için çok sorun teşkil eden sendromlar değil ama bu üçüne birden bakılıyor. Bunlarla ilgili risk hesabı yapılıyor. Bu bilimsel bir şey. Risk hesaplıyor bize. Örnek veriyorum. Down sendromu riskiniz 1/5000 çıktı. Yapılan birinci basamak testte, yani ikili testte. Bizim için, bütün dünyada içinde böyle. Bu bizim için düşük risk grubu. Aileye şunu söylüyoruz. Sen düşük risk grubundasın. Bizim sana daha ileri test önermek için elimizde yeterli bilgi, bulgu yok. Ama bu bebeğin Down sendromu değil demek değildir. Hesaplanan risk 1/50'den yüksek çıkarsa tanı testlerine yönlendirmek gerekiyor. Onlardan birazdan bahsedeceğim. 1/50 ile 1/1000 arasında çıkarsak, ki genel olarak dünyadaki yaklaşım ve öneriler de bu doğrultuda, aileye bu fetal DNA testini yaptırmaları tavsiye ediliyor, öneriliyor. Biz bunu sizin yaptırmanızı uygun görüyoruz deniyor. Burada çok kritik bir şey var. Bu 3 aylık dönemde yapılan ense kalınlığı ölçümü, baş popu mesafesi ölçümü, bunlar ultrasonografi cihazında gebeliği takip eden kadın doğum uzmanları ya da kadın doğum uzmanınızın bulunduğu hastanedeki radyoloji uzmanı tarafından yapılan ultrason incelemesinde alınan ölçümler. Burada kritik olan nokta şu. Avrupa'da, Amerika'da bu ense kalınlığı ölçümünü yapan hekimlere oraların sağlık bakanlıkları ya da kurumları şunu söylüyorlar. Diyorlar ki siz 3 aylık bir bebeğin ense kalınlığını ölçerek bazı kararlar alacaksanız, ki burada alınacak olan karar belki ileri test önermek olacak. Bazı kararlar alacaksanız bu ölçümü standartlara uygun bir şekilde yapabildiğinizi bize belgelemeniz gerekli diyorlar. Bu birkaç ülkede kendi çok kuvvetli denetim sistemleri var bu konuda. Yani hekimler kendi içlerinde alıyorlar bu belgeleri ve sürekli denetleniyorlar. Ama genel olarak bütün dünyada bu belge için hizmet veren Londra'da yerleşik bir vakıf söz konusu. Vakıf var. Fetal Medicine Foundation deniyor buna. Kısaca FMF diyoruz biz. Bu vakıf bu konuda çok başarılı bir vakıf. Aslına bakarsanız vakfın kurucusu ense kalınlığı ile Down sendromu ve benzeri hastalıkların ilişkisini dünya literatürüne, dünya tıbbına kazandıran bir doktor. Dolayısıyla onun da kurduğu bir vakıfta bu denetlemeler çok
güzel yapılıyor. Hekimlerden buradan belge almaları isteniyor. Bu belge yıllık alınıyor. Bunun için Londra'ya gitmeye gerek yok. Ücretsiz. İnternet üstünden alınıyor. Yıl sonunda denetimler var. Kayıt tutmanız lazım ve belgeyi yenilemeniz gerekiyor. Ülkemizde maalesef böyle bir uygulama yok. Türkiye'de ense kalınlığı ölçümlerini kadın doğum uzmanı ve radyoloji uzmanı arkadaşlarımız yapıyorlar. Türkiye'de bu FMF dediğim kurumdan lisansı olan 20 doktor var. Bunların 5 tanesi bildiğim kadarıyla radyoloji uzmanı. Diğerleri kadın doğum uzmanı meslektaşlarımız ve hocalarımız. Bu tabii bu kadar az olmasının sebebi kişisel bir şey haline gelmesi ve yasal olarak ya da kurumsal olarak böyle bir talep bulunulmaması ve hastaların da bu konudan aslında çok haberinin olmaması. Ama ben işin içerisinde olan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Ense kalınlığı ölçümü göründüğü kadar kolay bir işlem değil. Ense kalınlığı ölçümünü çok dikkatle ve çok özenle yapmak lazım. Çünkü milimetrenin 1/10 kadar hatalarla ileri test önermeniz gereken bir gebeye önermemek durumunda kalabilirsiniz ya da tercihsi söz konusu olabilir. Bunun için bu ölçümün çok dikkatli yapılması lazım. FMF dediğimiz vakıfta ayrıca herkes tarafından kullanılmayan başka parametreler içinde lisans veriliyor. Bunlar burun kemiği, ductus venosus adını verdiğimiz bir damardaki direnç ölçümü ve kalpteki triküspit kapakta kaçak olup olmadığına dair de belge alıyorsunuz ve bunları da Down sendromu riskini hesaplarken kullanabiliyorsunuz. Bu parametreler de dahil edilirse test çok daha başarılı ve güvenli bir hale geliyor. Bununla ilgili bütün dünya için bu FMF dediğim vakfın önerisi şu. Ductus venosus ve triküspit kapak değerlendirmesi çok daha zor incelemeler olduğu için bunu her gebe yapmak zorunda değiliz. Yapmayabilirsiniz. Riskli görülen gruplara yapılabilir tarzında yaklaşılmaktadır. Bu test sonucunda riskiniz eğer 1/1000'den daha düşük çıkarsa sizi düşük risk grubu kabul ediyoruz. 1/50'den daha yüksek çıkarsa yüksek risk grubu kabul ediyoruz. Ara gruba da fetal DNA testi öneriyoruz. İkili test adını verilen bu test 3 aylık dönemde yapılan detaylı ultrasonografi incelemesinin bir parçası olarak kullanılıyor. Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Fetal DNA testi yaptırmayı tercih etmiş olabilirsiniz bu dönemde. Fetal DNA testi bize sadece Down sendromu ve diğer kromozom hastalıklarıyla ilgili bilgi verecek olan en değerli tarama testidir. Ancak 3 aylık dönemde yapılacak olan detaylı ultrasonografi incelemesinde kromozom hastalıkları dışında yani kromozomal hastalıkla ilgisi olmayan başka hastalıklara ait bulgular da görebilmesi söz konusudur. Yani fetal DNA testi yapıldıysa detaylı incelemenin atlanmaması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Aile 3 aylık dönemi geçirebilir. Bu dönemde bebeğin baş popo mesafesinin 45 ila 84 mm arasında olması lazım. Bundan daha büyük ise bebek 3 aylık detaylı inceleme yani ikili test yani Down sendromu birinci basamak tarama testini kaçırmış diyoruz. O zaman ne yapıyoruz? 16. haftalar civarında dörtlü test adı verilen ve sadece kan sonuçlarıyla yani biyokimya sonuçlarıyla yapılan tarama testini yapıyoruz. Bu tarama testinin doğruluk oranı yani başarı oranı %70-%80 civarında. Birinci basamakta yapılan ikili tarama testinin ise eğer lisanslı hekimler tarafından yapıldıysa ve tüm parametreler kullanıldıysa Down sendromu bebekte yüksek risk çıkartma olası %98'lere yaklaşmaktadır. Şimdi bütün bu testlerden bahsettik. Ense kalınlığı ölçümü, işte kan testleri, fetal DNA testi. Bunları yaptırıp yaptırmamaya karar vermeden önce şunları düşünmek lazım. Down sendromunun ne olduğunu bir öğrenmek lazım. Niçin yaptırıyoruz bu testleri? Eğer Down sendromu tanısı alırsak bu gebeliği sonlandıracak mıyız? Bunları iyice düşünmek lazım. Veya Down sendromlu bebek olduğunu öğrendiğimizde bu gebeliği devamına karar vereceksek Down sendromunun bu bebek hayatımıza girdiğinde ne gibi değişiklikler olacak? Bunlara hangi kurumlardan destek alabiliriz? Hangi derneklerden destek alabiliriz? Bunları araştırmak lazım. Benim ısrarla bu videoda üzerinde durmak istediğim şey şu. Ülkemizde ense kalınlığı ölçümü kadın doğum uzmanları ve radyoloji uzmanları tarafından yapılıyor. Ense kalınlığı ölçümü son derece özenli, çok standart bir şekilde yapılması gereken bir inceleme. Bunun için bebeğin ultrason görüntüsünü aldığımızda bunun standart bir pozisyonu var. Bu pozisyonda ölçümün çok dikkatli yapılması lazım. Bu bize gelen hastalardan, başvuru hastalardan bir kısmından bazen görebiliyorum. Çok iyi ölçüm yapan hekim arkadaşlar da var tabii ki ama genel olarak ölçümlerin standartların dışında olduğunu gözlemliyorum. Bu ne gibi bir zarar veriyor bize? Aslında bu hani bebeklerin çoğu sağlıklı olduğu için problem çıkmıyor ama bizde benim gözlemim bu. Benim gözlemim kadarıyla bizim ülkemizde ileri test olarak önerilebilecek şey fetal DNA testi ve tanı testleri yani amniyosentez, anne karnından su alma işlemi. Bunların önerilme oranı bence çok Avrupa'ya göre yüksek. Bu da sorumluluk almak, yoğun bütün bu meselelerle ilgili şeyler. Bu nedenle eğer Down sendromu ile ilgili tarama testleri yaptırmak istiyorsanız bunları FMS sertifikalı hekimlerde yaptırmayı düşünebilirsiniz. Doktorunuzdan bu konuda detaylı bilgi talep edebilirsiniz. Bunlara özen göstermek lazım. Down sendromu kuşkusu oluştu. Yaptığımız tarama testlerinde şüphe yani ileri test yapmayı gerektiren durum söz konusu. İleri test olarak kaç haftalıkken bununla ilgili karar verildi. Buna bakıyoruz. Erken dönemde koryon villus örneklemesi adını verdiğimiz
verdiğimiz test. Tanı testi. Daha ileri dönemde amniyosentez adını verdiğimiz tanı testi. Bu iki testin de amacı bebeğe ait hücreyi elde edip hücrenin içine, yani kromozomlara bakmaktır. İkili test zamanını 3 aylık incelemeyi kaçırdınız. Dörtlü test yaptırmadınız. 18-24 hafta, 20-24 hafta arası detaylı ultrasonografi incelemesine geldiniz. Detaylı ultrasonografi incelemesi de bir tarama testi kabul edilebilir. Sadece Down sendromu bulgularına bakılmıyor elbette. Bambaşka bir sürü şeye bakılıyor ama burada Down sendromu kuşkusu oluşturabilecek bulgular varlığında yine fetal DNA testi ve ileri test önermek söz konusu olabiliyor. Bu 5 aylık dönemde yapılan ultrasonografi ile ilgili bir başka videoda konuşmayı planlıyorum. Çünkü onun bazı özellikleri var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Kısaca Down sendromu ile ilgili tarama testi yapılıp yapılmayacağı konusunda testi yaptırmadan önce karar vermek lazım. Bu bir. Bu konuda doktorunuzdan detaylı bilgi istemelisiniz. 2. Eğer tarama testi yapılıyorsa 11-14 hafta arasındayken ense kalınlığının ölçülerek, burun kemiğinin bakılarak, ductus venosus'un ve triküspit kapağın bakılarak yapıldığı en detaylı yaptırmanız çok doğru olacaktır diye düşünüyorum. Fetal DNA testi bir seçenek olarak kullanılabilir ama 3 aylık incelemeyi atlamamak lazım. 4'lü test yapılabilir. Bunları yaptıramadıysak, zamanı geçtiyse ve gerek olursa ileri testleri düşünmek gerekir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.